Hepiniz United TV'ye hoş geldiniz. Bugün Türkçe bir yayın yapacağız. Bengü Kantekin bizimle beraber. Bengü merhaba, nasılsın? Merhaba. Ben öncelikle Amerika'daki bu yayını izleyen herkese Türkiye'den selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Çok Oradaki teşekkür ediyorum. Türklere, bu yayını izleyen herkese. Ayrıca kanalında beni ağırlıyorsun şu dakikalarda. Sana çok teşekkür ediyorum. Tam da bir izin günü değerlendirmesi olarak bu harika kitabı okuduğum bir güne denk geldi yine Benim yayınımız. ben Çok de keyifli. soracaktım yani size yani okudunuz mu okumadınız mı diye. Çok memnun oldum. Bu kitap bir kitap, yani bu kitabın geleceği çok bir de gerçek bir hikaye olduğu için biraz okurken tabii ki biraz çok acımaklı diyorum ya, Evet. ben aslında tam bir Türkçe kelime mi onu da bilmiyorum ama yani biraz gözyaşı çok olan bir kitap. Umarım Evet. izleyicisi, okuyucusu çok olur. Okuyor, bol bol. Evet, umuyorum. Ben de öyle. Ben de zaten psikolojik sağlamlık açısından daha iyi hissettiğim günlerde okumaya çalışıyorum. Peki, Emeğinize sağlık. çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün e, birkaç konuyu ele alacağız. Biraz daha detaylarına girebileceğiz. Evet, Sen zaten beni konuk alıyorsun kendi programında. evet, evet. Kanalda. Bugün bunu biz kişisel olarak yapacağız. Dolayısıyla e, bu tamamen kendi görüşlerimizi paylaşacağımız bir yayın Evet. olacak. Epstein dosyasına gireceğiz, Macron'lara gireceğiz ve bir de Zamdani'ye gireceğiz. Zamdan kaldı o da Zamdani gerçekten. kalacak adamın adı. Dolayısıyla umarım izleyenlerin de hoşuna giden bir yayın olur. İstersen Eminim senin öyle. sorunlarına da başlayabiliriz. İlk olarak Evet, olur. Şöyle, biz tabii Epstein'i Türkiye tarafından yakından merak ediyoruz. Takip ediyoruz tam anlamıyla diyemeyeceğim ama yakından böyle merakımızın olduğu konulardan biri. Acaba ne oluyor? Şu ana kadar neler oldu? Ve bunca şeyin yeniden ortaya çıkması bir tesadüf mü sorusu da var. Bize kısaca özetlemeni rica edeceğim. Çok yakından takip ettiğin, üstüne çalıştığını da biliyorum. Şu ana kadar neler oldu Epstein davasında? Şimdi bu dava 2008'de biz ilk defa bu davayla ilgili davanın başlangıcı diyelim. Hı hı. Burada 14 yaşında bir kızın ailesinin şikayeti üzerine başlayan Palm Beach'te olan bir soruşturma var. Soruşturmanın sebebi reşit olmayan kişilerle fuhuş yapılmasına yönelik. Burada şöyle bir şey olmuş. İşte bu adam bir sweetheart dediğimiz bir e, deal var. Yani ayrıcalık verilmiş. Hapishanede kaldığı süre içerisinde 11 saat falan mesela iş yerine gidip gelebiliyor. Sabah gidiyor, iş yerinde çalışıyor, akşam geliyor, sadece gece uyumak için hapishaneye geliyor. Ayrıcalıklı bir durum olmuş. Yani bu herkese verilen bir şey değil. Daha sonrasında da 2019'da. Şimdi bu 2008 önemli çünkü o biraz yani bu olayın biraz Başlangıcım. yani milestone gibi, yani o ne zaman başlıyor? Hı Hani hı. olayın milatı diyelim ona. Evet, evet. 2019'da ikinci bir federal soruşturma başlıyor. Bu soruşturma tabii ki Trump'ın başkanlığı döneminde yine benzer bir şikayet Hı hı. ve yine reşit olmayan kızlardan oluşan bir seks ağı kurmak gibi bir durum var. E, Daha sonrasında da buna 2021 senesinde Glenn Maxwell davası ekleniyor. Glenn Maxwell bildiğimiz kadarıyla Epstein'in eski sevgilisi ve çocuk seks ticaretine yardım ve yataklıktan dolayı şu an 20 senelik bir ceza için hapishanede. Ve bunun üzerinde neler oluyor? Şimdi 2024 senesinde e, burada bir e, dosyalar yayınlandı. House Oversight dediğimiz burada birçok kişi, hiç tahmin etmeyeceğimiz kişiler. Bunların içerisinde Larry Summers, eski Harvard rektörü, Hı Steve hı. Bannon, Clinton'lar. Trump'ın adının geçtiği bazı bölümler, ben bunları özellikle inceledim. Orada herhangi bir Trump'ın e, cevap verdiği ya da Trump'a yazılmış bir şey yok. Sadece onu refer etmişler, ismini referans etmişler. Bir de bu uçuş logları, flight logs dediğimiz dosyalar var. Bunların sonrasında Şubat 2025'te bu dosya tekrar açılmaya çalışılıyor. Büyük bir beklenti oluşuyor. Beklenti şu, Evet. bütün her şey açıklanacak. Yani Trump'ın da söz verdiği şey oydu. Zaten o zamanki e, DOJ, Department of Justice
Adalet Bakanı diyelim. E, Hı hı. Zaten o şey diyor, biz her şeyi dosya masamda hepsini açıklayacağız. Yer yerinden oynayacak. Büyük bir beklenti başladı. Sonrasında Trump çekildi. Niye çekildi? Yani bu işte sizin yayında da bahsettiğimiz bu senaryolara giriyor. E, Evet. Şimdi neden çekildi? Hep şöyle dediler. Çekildi ama çekildikten sonra Trump'a çok yakın olan e, birkaç podcaster var. Bunlardan bir tanesi Charlie Kirk'tü. Daha sonra Tucker Carlson, Megyn Kelly. Bunlar Trump'ı eleştiren tavır almaya başladılar. Bu normalde hani sanki böyle biraz mümkün olmayan bir şey gibi. Çünkü çok yani hardcore Trumpçı bunlar. Hı Ve sonrasında Temmuz ayında Trump bir davanın işte seyrini değiştirecek bir Clinton hamlesi yaptı. Yani Clinton'ların gelip depozitolarını vermeleri, deposition Türkçesini bakarız bir hı. ara. E, Bir mahkemeyle ilgili süreçte değil mi? Mahkemeyle Bir ön ilgili ödeme gibi bir ifadeden evet ön hukuki görüşme gibi yani ön ödeme. avukatların Evet, evet, karşı evet. tarafın avukatlarının yani burada federal mahkeme oluyor. Oradaki avukatların Hı hı, görüşmesi, belgeleri konuşması. Bu Clinton buna gitmiyor ve yazılı cevap vermeye çalışıyor. hı hı. Şimdi orası yine kritik. Çünkü neden? En son 2 hafta önce sanıyorum ya da geçen hafta mıydı bu Temsilciler Meclisi'nden daha sonra Senato'dan onaylanarak çıkan kararda e, Trump öyle bir baskı oluşturdu ki kendi üzerinde hem demokratları kullanarak hem kendi adamlarını kullanarak bunların yayınlanmasını zorunlu hale getirip yasalaştırdı. Yalnız şimdi Temmuz ayındaki dava ve davanın seyrini değiştirecek olay neden önemli? Çünkü orası biraz kilit. Oraya beraber isterseniz seninle beraber değerlendirelim. Hı hı. Orada şöyle bir durum var. İşte orada sıkışıyoruz. Yani şöyle sıkışıyor. Şimdi biz burada Evet. eğer diyorsak ki işte Trump'ın alakası yok ki gördüğüm benim şu ana kadar yani çok da yani maalesef çok zaman da harcadım. Yani bu benim hani işle ilgili zamanım değil yani gece işte hafta sonları falan çok Evet, uğraştığım evet. bir konu. E, Şöyle bir şey var. Burada yani Trump'ın işte burasıymış işte bak bu zaman şununla konuşmuş gibi bir durumu yok. 2004-2005 arasında Trump bu adamla ilişkiyi tamamen kesmiş. Evet. Şimdi Clinton olayına geliyoruz 2025 Temmuz ayına. Temmuz ayında. Bu hamle bir sıkıntılı bir hamle. Yani şöyle çünkü bunu kullanarak bu olduğu için Clinton'da daha önceki ABD başkanı olduğu için şimdi şöyle bir durum olacak. E, Yasa çıktı ancak yasada yasa şeyi bu ulusal güvenlik konularını ilgilendirecek durumlarda bir gizlilik durum Evet. getiriyor. Dolayısıyla Trump'ın bunu Clinton'lar üzerinden başlatması Temmuz'da bir şey yapıyor. Yani biraz benim kafamı karıştırıyor. Acaba bunun yasaklanmasını mı istiyor tamamen? Hı. Yoksa o işi tamamen Clinton'lar üzerinden mi devam ettirmek istiyor şeklinde. Hani orada senaryomuz işte ikiye ayrılıyor. Onu beraber göreceğiz. Yani bu olay Evet. bitmeyecek yani kolaydan hani yok olacak bir olay değil. Beraber gelişmeleri izleyeceğiz. Şimdi tam bu noktada da bu söylediğin noktada da Türkiye'de de çokça tartışılan Trump'ın bu dava dosyasındaki konumu ne? Daha önce aynı cümleyle sormuştum sana yayına aldığımda da faili mi yoksa mağduru mu olayın anlayamıyoruz. Önümüzdeki senaryolarla ve dediğin gibi süreçle beraber galiba daha da netleşecek. Ya tabii şimdi e, mağdur olup olmadığını şimdi Trump'ın geçmişi tabii ki çok yani şu adam bir playboy. E, Sen benim biraz daha küçüksün yaş olarak. Bir jenerasyon en az vardır aramızda. Ama ben şeyi hatırlıyorum yani Trump'ın bir playboy olduğunu hatırlıyorum gençliğimizde. Hı, Yani işte Playboy dediğimizde Trump bunun yani signature adamdı. Yani çok iyi bir özellik değil. evet. Şimdi böyle bir adamın geçmişinin çok temiz olmasını bekleyemeyiz. Hı, Yani işte güzellik yarışmalarını düzenliyor. İşte kasinoları var. Ondan sonra e, yani kendinin yapmadığını söylediği her şeyi ticaret olarak yapıyor daha öncesinde. hı.
Şimdi Evet. hani eskiden bir şey çıkar mı çıkmaz mı onu bilemiyorum ama 2004 senesinde Epstein'le özellikle Epstein'le ilgili olarak tamamen ayrılıyorlar. Ve ondan sonra herhangi bir belge, şu bu yok. Bir tek geçen yayında da hatırlarsanız şöyle bir parantez açmıştım. E, Melania Trump üzerinden bu olay Evet. gider mi? Çünkü şöyle bir timeline, bir çizelge yaptığımızda e, tanışmaları 80'lerin sonu 90'ların başı gibi. Daha sonra işte partilerde 92'de falan Mar-a-Lago'da videolarını gördük. O hani oynayan videoların birçoğu 80'lerin sonu 90'ların başı gibi. Hı Yani hı. hiç yeni bir şey yok yani ortada olan. Daha sonra Trump'ın düğününe katılıyor 93'te. Bu Trump'ın ikinci evliliği. Evet. Sonrasında işte hepsinin şöyle bir bağlantısı var. Les Wexner, bu adam Victoria's Secret'ın sahibi. Hı hı. Dolayısıyla Epstein'de bu adamın buna gireceğiz sanıyorum bu Hı konuya. hı. Çünkü geçenki yayında buna girmedik. Şöyle bu adam önemli Evet. çünkü bu bütün vekaletnamelerini Epstein'e veren bir adam. Çok zengin bir adam. E, Ve bu adam Victoria's Secret'ın sahibi ve 97'de de bu Victoria's Secret'ın partilerinde Trump'ı görüyoruz bu adamla beraber. Evet. Ya bunlar şey gibi yani hani olağan o zamanki olağan şeyler. Daha sonra işte en son yani 2002'de bir Trump bir açıklama yapıyor. Burada Epstein'in çok iyi bir insan olduğunu söylüyor. Evet. Ondan sonra da 2004-2007 arasında bu iş tamamen bitiyor. Ondan sonrasında hiçbir şey yok. Biz ilk timeline'a geri döndüğümüzde ne gördük? İşte orada e, bu dava 2009'da ilk olan başlıyor. Dolayısıyla yani Trump'ın ya 2008 pardon 2008'de başlıyor. Yani Trump'ın döneminde böyle bir halka açık bir bilgi yok. Ee, Hı. Dolayısıyla hani o zaman oldu mu olmadı mı haberi var mı yok mu falan. Hani niye küstüler küsmediler o da yani biraz muamma ama şöyle bir durum var. Yani ikisinin de ortak noktaları var. Ve ikisi de biraz daha böyle alfa karakterler. Muhtemelen bir anlaşmazlık yani yaşadıkları anlaşmazlık. İşte Trump şey diyor işte onun yanından birini işe almış. Onun için küstüklerini söylüyor. İşte başka şeyler de var bununla ilgili. E, Dolayısıyla şey yok. Yani böyle net elle tutulur bir Trump'ın aleyhine bir bilgi yok. Yok, evet. Çok soyut kalıyor aslında değil mi? Orada o çok sorulan Amerikan basınında da sıkça sorulan Epstein'le ilgili açıklaması var ya hani benim gibi güzel Evet, kadınları sever, çoğu gençtir gibi. Şimdi oturtunca konunun içinde evet olabilir getiriyor insan aklına. Olabilir getiriyor ama bir yandan da soyut kalıyor. Yani bu tabii bir delil, kanıt gibi kullanılabileceğimiz bir şey evet değil. yani biz de burada hani kanıtlar üzerinden gitmek durumunda olduğumuz için hani şey yapamıyoruz yani şimdi durduk yere olmayan bir şey varmış gibi hani şöyle bir durum var şimdi öbür tarafta olan durumlar var. Yani Evet. net hani işte yani mesela ne demiştik geçenki yayında da yani adamın bütün destekleri demokratlar üzerine. Ha, evet. AK Evet. Parti'ye çok büyük yardımları var. Ve oradaki kişilerle olan ilişkileri kanıtlanmış. Yani onların bilgisi var mı yok mu bilmiyoruz ama onlar 2009'dan sonra bu adamla ilişkilerini devam ettirmişler. Evet. Bu Şimdi önemli bir aslında tabii elde. tabii o çok önemli çünkü mesela şöyle olabilir. Ben size bir örnek vereyim mi? Yani bunu şey yapmadım ama burada bir dava oldu. 14 belki sene önce. Bir doktor, pediatrik bir doktor, çocuk doktoru, e, çocukları cinsel tacizden dolayı içeri alındı. Bu adam benim müşterimdi. Hı hı. Earl Bradley adamın adı. Louis Delaware'de. Şimdi ben o zaman şöyleydi. Şimdi biz o zaman adamın ofisine girip çıkıyorduk. Ee, Bunu niye getiriyorum, niye söylüyorum size? Şimdi o zaman şöyle bir şey vardı. Ben işte e, yani adam bizim o zaman yani 20 sene öncesinde müşterim olduğunu düşün adamın. Yani doktor ofisleri de bizimle çalışır için biz onlarla
aylık toplantılar yapıyoruz. Aylık ofislerine gideriz. İşte artık mesela şeyden sonra, pandemiden sonra artık o şekilde değil. Adam hakkında dedikodular vardı o zaman. Benim de o zaman şöyle bir durumum vardı. Ben biraz hep şey gibi böyle hani çok işte ön yargılı falan gibi, o zaman da biraz daha genç olduğumuz için ben de şey diyorum, tamam ben bu ön yargıyı aşacağım, yani duyduklarımla hareket etmeyeceğim, gördüklerimle hareket edeceğim. Şimdi Hı. ama o şüphe bende hep şey olmuştu. Adamın ofisine her gittiğimde böyle bir şeydim, yani kuşkuluydum. Mesela şöyle bir durum oluyor. Şimdi adam, biz onun mesela toplantı sırasında bilgisayarını kullanmamız gerekiyor. Adamın hal ve hareketine bakıyorum, hiçbir çekinme yok. Ve şey, yani rahat, yani benim onun Hı. girmemden rahatsızlığı yok dedim. O zaman bir problem yok herhalde falan. Gel zaman git zaman e, bu adam içeri alındı. Ve ha bir de şöyle bir durum var. Adam biraz abi, yani böyle tuhaf bir adamdı. Hani biraz Michael Jackson'ın bu hani çocukları işte şeyleri falan var ya, işte Luna Park'ı şudur budur. Adam bütün parasını ofiste çocuklar için enteresan böyle şeylere harcıyor. İşte oyuncaklar var, büyük kocaman küçük bir Luna Park var bahçesinde. Dedim yani herhalde bu da bu şekilde bir adam. Yani ben bunu dedim yargılamamalıyım. Şey Hı. olacağız ya. Sonra bu adam 110 çocuğu istismar etmiş. Oo. Ve ben bu şeyde, bu dava sırasında FBI tabii bizimle de görüştü. Bizden hani e, bizde olan herhangi bir şey var mı yok mu, onlar da Evet, evet. biz onlara da hani yardımcı olduk, ama orada şöyle bir şey oldu. Şimdi ben hiçbir şekilde bu adamla ilgili o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Hatta yani şüpheci yaklaşsam bile e, yani yok böyle bir şey. Yani benim hani elle tutulabilir bir şey olmayınca, şimdi ben sadece o adamı o zaman tanıdım diye Evet, tabii. Tabii. şey, yani o bir işte tanıdıktan sonra, o problem olduktan sonra bizim bu ilişkiyi biz bitirmişiz. Şimdi eğer o Evet, evet. zaman 2008 olarak düşünürseniz, Evet. şimdi 2008'de bu adamla herkesin kendine bir mesafe koyması gerekiyordu. Evet. Yani biz bu olay çıktıktan sonra hemen adamla müşteri ilişkimizi kestik ve bir daha da görüşmedik kendisiyle. Şimdi burada biz öbür yani demokrat kişilerin 2008'den sonra da adamla rahatlıkla görüşmelere devam ettiğini görüyoruz. Hı. Ya bu bir problem yani. Şimdi Evet. onun adamın suçlu olduğu ispatlanmakla kalmamış, onunla ilgili ceza almış ve ceza, yani ayrıcalıklı bir ceza, ama yine hapishanede yatmış. Yani belli bir noktada bir dur demek gerekiyor ona. Onlar Evet. dememişler. Şimdi Trump demiş. Yani şu, Trump'ın döneminde adam tutuklanmış. Ee, o hapishanede öldürülmüş. Yani şimdi Trump'ın eğer bir problemi olsaydı bu adamla tutuklamayı yapmazdı gibi de geliyor bana. Hı. Evet. Yani Evet, doğru. bilmiyorum. Yani o Ben zaman biraz bu süreçle aha. geçen hafta çok özür diliyorum böldüm. Geçen hafta bir karar vardı mahkemeden gelen. Dolayısıyla burayla beraber de aslında işin seyrinin nereye gideceğini anlayacağız, değil mi? O dosyalar. Şimdi ben bir parantez daha açayım. Çünkü geçen haftaki yayında bir iki yere zamanımız olmadığı için girememiştik. Aha. Şimdi Robert Maxwell, bu Epstein olayını anlamamız için önemli bir isim. Hı hı. Robert Maxwell, Glenn Maxwell'ın babası. Bu çok zengin, yani İngiltere'de çok zenginleşen biri. İşte bir medya imparatorluğu var. Hı Ve şeyde bunlar hani enteresan zamanlar, şey, bu çizelge olarak koyduğumuzda 91 senesinde, 90-91 senesinde Epstein Glenn Maxwell'le tanışıyor. Adam 91 senesinde çok büyük bir yatı var. O yattan ayağa düşerek kayıp ölüyor. E, Yani şüpheli bir ölüm. İşte hı. adam şöyle kendi yanında çalışanların emekli emeklilik foundation, emeklilik Hı yani hı. Hı. bizim şeyde bu 401k dediğimiz e, fondu tamamen işçilerin elinden alıyor. 500 milyon dolarlık falan bir adam o zaman. Ve bu hemen Epstein'le tanışmasından sonra olan bir olay. Yani o Hı. aralar olan bir olay diyelim. Şimdi o bence önemli. Çünkü Evet. şimdi herkes şeye bakıyor, bu Epstein nasıl bu kadar zenginleşti?
Yani oradan bir 500 milyon dolarlık bir şey var. Destek var bu adamın ölümünden sonra. Hmm. Sonra Les Wexner. Bu da çok enteresan bir ilişki çünkü Lex Wexner dediğim gibi Victoria's Secret'ın sahibi. Hı Onun hı. ilişkileri de 80'lerin ortalarında başlıyor ve burada Epstein'i para danışmanı olarak kullanıyor ve bütün işte vekaletnamesiydi, e, kendine ait olan mülklerin devri, kullanım hakkı ve vakıfların bütün akseslerini Epstein'e veriyor bu adam. Şimdi Hmm. bu da yani değişik bir ilişki. Şimdi Evet, aralarında bir aile bağı yok, şu yok. Yani Epstein'in evet, bir şey evet. de yok, tecrübesi de yok. Dolayısıyla hani bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu iki isim e, bence Les Wexner'ın üzerine gidildiğinde, o dosyanın üzerine gidildiğinde oradan da biliyorum, sanıyorum çıkabilecek şeyler var. Ama bunların hepsi şu an şey gibi oluyor, komple teorisi gibi oluyor. Yani Hmm. biz bunları konuşunca başından itibaren herkes diyor ki "Ya bunlar komplo diyor, çok üzerine çok ciddi almayın falan diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz komple teoriler üzerine? Ben şunu düşünüyorum artık eskiden şöyle düşünürdük ya komplo teorileri ortalıkta dolaşırdı ve biz derdik ya yine teorisyenler ortaya bir sürü şey atıyor ama bunların gerçekle hiçbir alakası yok. Ama geldiğimiz yerde noktada dünyada yaşananlar, Amerika'da olanlar, işte bizim de Türkiye'de konuştuğumuz pek çok şeyin aslında çok da komplo olmadığını, bunun bir teoriye dayanmadığını, aslında gerçeği tahmin ettiğimizi anlatıyor. Valla doğru söylüyorsun çünkü bu komplo diye daha önce ortaya çıkan birkaç olaydan bahsedelim. Ben o yüzden Evet, artık yani şüpheci olmak, kuşkucu olmak bence gerekli. Yani şu an yaşadığımız toplum içerisinde olayları değerlendirirken olaylar tesadüfen olmuyor. Ya da bir evet. şeyler tesadüfen konuşulmuyor. Bu şu anlama gelmiyor. Yani biz hepimiz delirelim işte her şeye kuşkulu yok öyle değil. Olayları değerlendirirken belli bir mesafede bakıp olasılıkları bence ciddiye almak gerekiyor. Evet, Şimdi evet. şeyi hatırlayın mesela bu İngiltere'de olan bu işte seçimler döneminde kullanılan e, işte Facebook'taki user'ların verilerinin seçimler için kullanıldığı, seçimleri yönlendirmek için Hı. kullanıldığına dair bir şey var. Bu doğru mu? Doğru muydu? Doğru, doğru çıktı. Bu işte o zaman şey denilmişti ya bunlar işte komple teorileri zamanınızı harcıyorsunuz. Ama bu veriler direkt olarak izinsiz bir şekilde yaklaşık 87 milyon kişinin Evet. verileri izinsiz olarak o dönemde kullanılmış. Hı hı. Sonrasında ne öğrendik? Bunlar gerçekmiş. Hı hı. Hı hı. Sonra yani bu şimdi şeyi hatırlayın mesela bu adam şu anda pek ortalarda gözükmüyor ama Edward Snowden diye bir kişi var. E, ve bu Amerika'daki işte NSA, National Security'nin bütün Amerika'daki yaşayan kişilerin verilerini hem izlenmelerini hem verilerini kullandığını söylemişti. Daha sonra da işte kaçtığını biliyoruz bu kişinin. Ve bu adam da doğruyu söylüyormuş. O zaman hep şey dedik işte. Çünkü bir mainstream medya dediğimizde onun bir her ülkede belli bir şey var. Yönlendiricisi var. İşte eğer buradaki Amerika'daki basın bir şey vardı. Yani şu konudan konuya atlamıyorum ama bu e, en son James Bond filminde miydi bu? E, Orange Filter diye bir şey var. Hani Türkiye'yi çekerken bu eski gözüksün yani şey Ha, evet, evet. onu hatırlıyor Bizim musun? sosyal medyadaki o filtreler gibi değil mi? Evet. Yani bu filmlerde de kullanılıyormuş bu. Ve o zaman Evet. yani mesela Türkiye'yi çekerken mesela işte görüyorsunuz işte her şey böyle çok böyle modern falan. Birden İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul 1800'lere falan dönüyor. İşte o orange filter dediğimiz olaydan dolayı bizim bir şeyimiz var. Cenk'imiz var. Belki o bana söyler istiyorsa yayını. Orange filter diye hatırlıyorum ama şimdi onu şey için bunu şey yani basın için de şu an mesela bizim Türkiye ile ilgili haberler hep orange filterle geliyor. Her şey kötü. Hmm. Her şey işte yanlış gibi. E, yani onları hep düşündüğümüzde ben komple teorilerini biraz daha ciddi alınması gerektiğine inanıyorum. Yani en son belki bir örnekte şey verebiliriz. Bu Dieselgate dediğimiz Volkswagen'le ilgili
bir komple vardı, komple teorisi vardı yine 2015'te. Bunun da doğru olduğu ortaya çıktı. Burada yaklaşık 11 milyona yakın araç korneli bir şekilde e, işte piyasaya sürülmüş. Bunların emisyonlarında Evet. hatalar var. Dolayısıyla bunların bütün hepsini biraz daha hani e, hem mesafeli koruyarak hem de olasılıkları düşünerek değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye ile ilgili komplo teorilerinden de bir 5 yıl sonraki yayında hangileri gerçek, hangileri neler konuşuldu o zaman konuşalım, olur mu? Tamam, Şu konuşalım an olur. şu an biraz konu sıkıntılı çünkü. Şimdi Amerikan kamuoyunun Epstein'le ilgili süreçte hem onları sormak istiyorum. Şu anda aslında neyi öğrenmek istiyorlar onlar? Bir yandan da basının tavrı da çok önemli. Yani medyanın tavrı da burada çok önemli. Ana akım medya ile ilgili tavır. Bunlarla ilgili neler söylersin? Ya şimdi bu hep şey geliyor Bengü. E, Yani siyasi görüşünün ne tarafta olduğuna bağlı. Hı, Şimdi Fox News'u izliyorsunuz diyelim. Yani hardcore bir cumhuriyetçisiniz. Fox News size duymanızı istediğiniz şekilde haberler evet, yapıyor. öyle anladım. CNN'e geçiyorsunuz. Orası da demokratların, MSNBC demokratların ağırlıklı olduğu yerler. Orada da demokrat bir bir vatandaşın duymak istediği şekilde haberler yapılıyor. Ben genelde bunların hepsini izleyip bir ortaya independent yani bağımsız bir şey çıkartmaya çalışıyorum genel Hı olarak. hı. E, Çünkü burada bir tane doğru yok yani olamaz da. E, iki taraf da abartıyor. Yani medyayı çok böyle geçen mesela MSNBC izliyorum. Hı hı. Yani adam öyle bir anlatıyor ki tamamen doğaçlamış yani olan yani mesela isimler dedim ya az önce işte Clinton'lar, Joe Biden'lar, Al Gore'lar var ve adam sanki sadece Trump varmış gibi konuşuyor dosyada. Yani şimdi şunu da söyleyeyim. E, Amerikalılar yani bu Türkiye'de de öyledir. Yani kişiler sadece headline'a bakıyor yani ne var işte Evet, yani evet. Evet. işte haber şu şekilde verilmiş o haberin başlığına bakıyor ve diyor ki ha, bu böyle olmuş diyor. Şimdi mesela daha dün çarşamba günü iki Amerikan askeri bir Afgani tarafından öldürüldü. Evet. İlk çıkan haberler şuydu ve halen mesela şu an Florida valisi utanmaz adam DeSantis şey yapıyor mesela bunun İslami bir terörist hareketi olduğunu söylüyor. Sonradan bakıyoruz ki bu adam CIA ile beraber çalışmış. Yani İşte. CIA'in Afganistan'da Taliban'a karşı kullandığı bir kişi buraya da şeyden dolayı gelmemiş. Bu e, göçmen durumundan dolayı gelmemiş. Hı Özel hı. görevde çalıştığı için orada bırakılmasının mümkün olmadığından dolayı buraya Amerika tarafından getirilmiş. Tamam ya bu adam bir şey değil yani refüji falan değil yani. Ondan sonra ama şimdi haber yani bunu vali bile bu şekilde yazabiliyor. Yani Evet. şimdi böyle bir durum olduğunda pek aslında ben bilmiyorum buna katılır mısın ama e, şimdi herkesin bir görüşü var. Yani bu %80 için Mutlaka. konuşuyorum. Bu görüş içerisinde diyelim ki sağ tarafta tamam mı? Şimdi sağ taraftaysa sol taraftaki her şey yanlış. Sol taraftaysa da sağ taraftaki her şey Evet. yanlış. Ve o kişilerin görüşlerini değiştirmesi mümkün değil. Yani ben onu biraz yani yaş itibariyle biraz daha şey olduğum için, tecrübeli olduğum için sen de muhtemelen onu daha sonra göreceksin. Bunu değiştirmek zaten o zaman da şey oluyor ben kendi açımdan söyleyeyim. Hayat daha da böyle bir güzelleşiyor, rahatlaşıyor. Tamam ben diyorum ki artık ben bu kişinin benimle ilgili ne düşündüğünü ya da bir başkasıyla ilgili ya da bir başka konuyla ilgili ne dediğini değiştiremem. Ben sadece Evet. Bunu benim kabullenme başlıyor, değil mi? aynen. O zaman Kesinlikle. daha böyle bir hani peaceful, daha mutlu oluyorsunuz. Bence yani soruya cevap anlamında söyleyeyim. Bu olay e, sanki şeye gidecek. Böyle sanki iki tarafta güzel çalışıp bu olayı bağlayıp işte ulusal güvenlik problemi nedeniyle olay unutulacak gibi geliyor. Üstü kapatılacak. Yani yani durum o. Yani şimdi demokratlar ben dedim ya işte geçen yayında işte bizim Sarah McBride yani dedim hani neden bunu bu kadar hani şey yapıyoruz? Bütün isimler ya bütün isimler demokrat tarafında
Evet. Var. Demek ki onların da Trump'ın o hamlesini göz önüne alıp onu kullanarak bu olayı işte bir çıkmaz sokak terörisi dedik ya şey Option 2 olarak yazmıştım ben onu. O da işte çıkmaz sokak stratejisi. Onu geçen sene yanında güzel anlatmıştık. Güzel de şeyler geldi, feedbackler geldi onda. E, Yani isteyenler onu da izleyebilir ama e, yani bu işten bir şey çıkmaz gibi geliyor yani kısa zaman içerisinde. Çünkü Evet. Şimdi Trump ne zamana kadar daha görevde? 2028'e kadar daha görevde. Dolayısıyla o gidene kadar bu olay bu şekilde sürüncemede kalır gibi geliyor bana. Kalır gibi biz de merakla bekliyoruz gelişmeleri son durumdan sonra önümüze neler gelecek. Şimdi diğer dosyaya bakalım mı birazdan? Bakalım öbür Fransa özelinde neler eğlenceli oluyor? dosya. Bayan Macron'la ilgili süreç. Şimdi burada da yine aslında sana sorduğum son sorudan alacağım. Şimdi Amerikan ana akım medyanın bakış açısını sordum. Burada da Fransız medyasıyla istersen sürece başlayalım. Zira ortaya çıkan haberler aslında yine ana akım medyadan gelmedi. Bir podcast ve onun yükselişi, sonra konunun yayılımı ve merak edilmesiyle ilgili arka arkaya da orada tabii bir sürü şey var timeline'da biraz önce söylediğin gibi. Şimdi Tabii. neden bu konu yeniden patladı bu podcast'le? Şimdi olayın bu Bridget Macron olayı. Aslında Bridget Macron'un kendisi Owens tarafından yeniden coverlanan hikayesi 2025'in başlarında bu Hı olayın hı. büyük bir habere dönüşmesine neden oldu. Biraz background'ına bakalım arka planda neler olmuş. Aralık ayında 2021 Aralık ayında Amanda Roy ve Natasha Ray adlı iki YouTube yayıncısı bunu ilk konuşanlardan, dillendirenlerden. O zaman işte Bridget Macron'un aslında erkek olarak doğduğunu, isminin John Michael Tragnos olduğunu, yani Fransız telaffuzu Hı biraz hı. Hı hı. herhalde Tabii tabii. Evet. olduğunu ve daha sonradan işte onun yani aslında bir erkek olduğunu biyolojik olarak söylüyorlar. 2022-2024 arasında da bu kayıtların aslında işte mahkemede tabii ki red oluyor, çürütülüyor falan. Hı Şimdi hı. o Fransa'da başka bir olay hani büyümüyor. Yani bu arada şey çok hani hep bizim yani biz buradan şey diyoruz ya sizin Türkiye'deki basının işte çok kısıtlandığıdır, şudur budur. Yani Fransa'da, İngiltere aslında durumlar daha ileri durumda. Yani daha da Hı. çok baskı var. Yani bunu da burada şey görüyoruz. Yani Fransız basını bunu düzgün bir şekilde ele de almıyor, değerlendirmiyor da haber de yapmıyor. Yani bu şeyde kalıyor biraz böyle D-list YouTuber'cuların konuştuğu bir şey oluyor. Evet. 2022-2024 yani 21'de başlayan bir süreçte. Şimdi Candace Owens tam bir trouble. Yani iyi ya da kötü olarak bakabiliriz ona. Bir kere çok iyi bir konuşmacı. E, Yani izlediğiniz zaman yani bağlıyor kendine. Şimdi benim Candace Owens'la aslında çok böyle ortak bir noktam yok şeklinde söyleyebilirim. Ama bu Macronlardan dolayı bir videosunu izledim. Hı Sonra birçok videosunu izledim. Macron olayını ben önce biraz hani işte matrak bir olay gibi falan düşündüm ama öyle güzel anlatıyor ki. Yani böyle diyorsun ki tamam yani kesin bu böyle. Yani Brigitte Macron aslında erkek. Sonrasında bu ben o zaman şöyle benim bu yayında e, ayda bir avukat arkadaşımız bize katılıyor bu legal konularda bize destek olma açısından hem de açıklayıcı Evet. e, yani biraz daha hukuki tarafını açıklıyor olayların. E, ilk ona ben bunu söylediğimde pek şey yapmadı. Böyle biraz hafif aldı olayı. Dedim yani böyle yani öyle değil. Yani burada başka bir şey çıkacak. Ve ondan sonrasında ikinci geldiğinde bu konuyla ilgili yayına dedi yani çok güzel haberler var. İşte Hı hı. 220 sayfa bir dava dilekçesi dosyası var. İşte onu okumuş falan. Yani enteresan bir konu. Yani bunun işte kendisi olunca biraz daha değil yani bayağı muhafazakar bir kişilik. Hı E, hı. Ve şey var böyle e, iddiaları dinlediğiniz zaman ha diyorsunuz ya aslında çok da mantıksız değil diyorsunuz. Hemen reddedeceğiniz şekilde bir durum yok. Bir Hı de
işte Bridget Macron'u biraz daha yakından incelediğinizde yani aslında biraz böyle hani erkek hatlı kişi gibi de görebiliyoruz. Biraz daha aslında ilişkili Evet, biraz öyle görünüyor şey bence hatırlıyor de. musun? Farklı yani böyle Adamı yapısal tutuklamıştı durumu. şeyde uçaktan inerken o da kameralara Evet, gitmişti falan yani. evet, evet ya. Biraz böyle dominant da bir kadın. Ee, Şimdi bunlar Fransa'da pek işte yer almayınca kendi solunuz bunu Amerika'da büyük bir haber haline getiriyor. Şimdi kendi solunuz daha önce sadece belki muhafazakarların izlediği bir kişiyken şu an American Household herkes kadını izliyor. Yani ben o zaman bizim Jessica Needles'a demiştim ki Jessica bu çok büyük bir şey olacak. Kadının yani bunu kaybetse bile popülerliği çok artacak. Ve iki Evet. hafta önce kendisi Owens'ın podcast'i dünyada en çok izlenen podcast oldu. Kanalı, YouTube kanalı. Darısı bizim başımıza. E, Şimdi e, olayın bir başka tarafı da bu olayın hani bir yani bu mahkeme sürecine girmeden önce yine tabii biz herkesin her şeyi bildiğini düşünüyoruz ama o aslında ya da bizim gibi takip ettiğini düşünüyoruz ama öyle değil. Ben burada kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Bazen işte şey hatırlıyor musun işte Charlie Kirk öldürüldüğü gün benim Chief Operating Officer'ım var burada Susan Anderson. Biz Florida'da bir konferanstayız. Şey dedi Charlie Kirk kim dedi. Ha, evet. Bütün her Yani şey, yani her yerde haber olan bir şey tanımıyor. Niye? Çünkü yani genel olarak Amerikalılar böyle şeyler aslında takip etmiyorlar. Ama e, şimdi kendisi olunca o şeyi yırtı gibi kısır döngü şu an herkesin bildiği bir konu. Şimdi mahkeme sürecine girmeden önce istersen bir şey daha açıklamak istiyorum. lütfen. E, Emmanuel Macron'la olan ilişkisi tuhaf bir ilişki. Şimdi hani şey olmasın yani seksiz bir yaklaşım yapmıyorum yani tamam yaşlı erkekler genç kızlarla evleniyorlar. Yaşlı kadın niye genç erkekle evlensin? Hı hı. Hı hı. Orasında değilim olayın. Evet. Çünkü bunların tanıştığı zaman Macron 14 yaşında. İlişkilerin başladığı zaman. Hı E, hı. Bridget Macron o zaman öğretmeni Emmanuel'in ve 40 yaşında. Yani zaten orada bir pedofilya olayı var. Yani o yani düşünsene şimdi benim çocuğum olmuş olsa, oğlum 14 yaşında olsa 40 yaşındaki öğretmeniyle beraber Tabii. zaten Tabii. direkt hapse girer. Hani onun bir Evet. de ilerlemesi söz konusu değil. Bu çok korkunç bir olay. Ama Evet. işte şey diyorlar işte ya Fransa'da biraz daha o konularda yumuşak falan yok efendim yani 14 yaşındaki çocuk çocuk yani bu Bu yani, evrensel bir şey yani Fransa'sı Amerika'sı yok yani 14 yaşında birinden bahsediyoruz. evet, yani bir de öğretmenlik durumu da var yani orada bir Evet, bir de o şey var. var yani birinin o ilişkide baskın olması durumu var yani bu hani bir ne diyelim 22 yaşındaki bir erkeğin 16 yaşındaki bir kızla beraber olması gibi bir durum değil. Bunlar o Evet. şey değil eşit değiller. Sonra hatta o dönem şey yapıyorlar. Emmanuel Macron'un ailesi taşınıyor şehirden ve devam ediyor ona rağmen. Yani öyle şey değil yani işte ailesi de kabul etti işte ne güzel yadan istemeye giderim falan gibi bir durum yok yani. Şimdi ortada sapkın bir ilişki var. O sapkın ilişkinin üzerine bu dedikodu e, yani kulağa hoş geliyor. Yani Hı. biraz da hani konuşması da enteresan gibi yani şimdi. Evet. Yani ve şimdi olayın şey hani neydi o zurnanın zor dediği yer miydi bir şey vardı öyle. Evet, evet öyle. Şimdi bunlar çok büyük bir hata yapıyorlar Macronlar. Hata ne? İşte e, şimdi onlar Fransız vatandaşı değil mi? Fransız Evet. vatandaşı olmalarına rağmen Amerikalı bir podcaster'ı Amerika'da mahkemeye veriyorlar. Dava Hı. açıyorlar. Dava, ya bu arada bu olay niye bizim hoşumuza gidiyor biraz daha? Çünkü dava Delaware'de açılıyor. Hmm. Benim yani ofise, Evet, evet. benim ofise yarım kilometre falan. E, Yani bizde şey var bu yani Delaware biraz daha business oriented bir eyalet olduğu için mesela Fortune 500 firmalarının %60'a yakını onların headquarter'ları Delaware'de. Yani çünkü firmalara daha firma friendly diyelim. Dolayısıyla e, burada şey
bu bize biraz daha yakın bir dava. Ve Jessica da ilgilendiği için biz bunu devam edeceğiz takibini. Ama ben şöyle dedim, ben sana da sorayım burada. Yani böyle bir durumda sen dava açar mıydın? Böyle bir Öyle bir suçlama sana durumda yapılmış olsa ve sen Fransa'nın First Lady'si olmuş olsan. açmazdım. Yani neden açmazdın? Bir kere zaten yani konunun eğer altında biraz önce sen söyleyince söze girmek istemedim dedin ya aslında sadece böyle magazinsel sadece işte yani buradaki değer yargıları ile ilgili bir sorun mu gibi bir şey değil bu. Belli ki başka şeyler var Hı. dedin. Dinleyince zaten akla mantığa çok yatkın geliyor dedin. Dolayısıyla orada bir takım bastırılması gereken bir şeyler yoksa sadece bu bir aşk hikayesi ise Hı. eğer, çok magazinel bakıyorum. O zaman bir dava açma ihtiyacı olmazdı diye düşünüyorum. Her şeyden dolayı, yani bu suçlamadan dolayı, yani kendisinin hani erkek olduğu aslında söyleniyor ya, ondan Aha, aha. o davayı açmazdın değil mi? Çünkü Açmazdım tabii, o açmazdım. davayı açtığın zaman bu olay büyüyecek. Tabii işte Bir de evet orada korktuğum şeyler var demek ki yoksa evet, diye düşünürdüm evet. ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi o davayı şeyde açıyor. Yani kendi ülkesinde açmıyor, Hı açamıyor. hı, Burada açıyor. Yani evet. burada yani işte yani buradaki mahkemenin e, burada yaşamayan birine olan bakışının, ben hani oradaki hakimin çok objektif olabileceğini ben düşünmüyorum. Evet ben de düşünüyorum. Ondan sonra şimdi bir de Fransa da böyle Amerika'ya çok süper yakın da bir yer değil şey olarak, Değil. e, Evet, siyasi konularda. E, evet. Dolayısıyla bu bence çok yani stratejik büyük bir hata. E, Dolayısıyla bu şeye geçecek gibi, yani tarihe geçecek. Bence inşallah dava devam eder, anlaşmazlar da biraz böyle fan, esprili konuları da cover ederiz bunun sayesinde. Yalnız şöyle bir olay farklı bir yön aldı bu hafta. Hı hı. Kendisi Oğuz yayınlarını durdurdu çünkü şu an bir öldürülme tehdidi aldığını, kendisinin Fransız hükümetine yakın bir kaynaktan arandığını ve çok ciddi bir suikast tehlikesi içerisinde olduğunu, hatta bu suikast timinin Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle de ilişkili olabileceğini ve bunların Hı. bilgilerin hepsini de FBI'ya aktardığını ve dolayısıyla bu hafta yayınlarını suspend etti. Yani şu an yayında değil bu hafta için. Sonrasında ne olacak bilmiyorum ama X'te postlar yapıyor, paylaşımlar yapıyor. E, Yani değişik bir konu gibi. Yani değişik şekillenecek. Bir de biraz önce konuştuğumuz konu var ya bu bir komplo teorisi mi dediğimiz olaylar. Sanki buradan da yine o senin aktardığın hani şu zamanda şöyle bir şey olmuştu ve komplo teorisi denmişti ama öyle olmadı ortaya çıktı. Listesine girecek gibi. Aynen, çünkü pat diye yani bu gerçek olursa, ya şöyle, şimdi bu konuda yani tuhaf bir durum, tamam mı? Şimdi ben az önce sana birkaç resim gönderdim Ha, şeyde, evet evet başlamadan evet önce. evet. Onun dışında başka şeyler de var, resimler de var yani geçmişimizle ilgili. Ben yani sana hangi okuldan mezun olduğumu, işte ne zaman mezun olduğumu, işte ne bileyim yani çocukluğumdaki o resimleri, bunları ben çok rahatlıkla gönderebilirim. Şimdi bu kadının hiçbir şey yok. E, Elle tutulur bir resmi yok. Şimdi bunlar Fransız bir aile. Kadın işte öğretmen falan, iyi bir aileden geliyor aslında. Şimdi bunların hiçbir hani resmi olmaması ee, bir tuhaf bir durum. Tuhaf evet Yani bence de tuhaf. çok rahatlıkla hani öldürebileceği bir konu bu. Yani öldürebileceği derken yani konuyu öldürebilecek. Yani Evet evet şartlan edebilirler. Ama evet. etmediler, edemediler. Dolayısıyla e, yani bunu konuşuruz gibi geliyor daha çok. Biraz daha konuşulur. Ama Fransız basınında bu da bir tabuya döndü değil mi? Onlar da bu konuda çok geleneksel, muhafazakar davranıyorlar. Ya şimdi o neden biliyor musunuz? Çünkü kişiler bunu hep az önceki yine komplo olayına gidiyoruz ya. İnsanlar Evet, yani bu konuyla ilgili bir görüş bildirmek istemiyorlar. Çünkü komplo teorisi ise, yani işte yalan çıkarsa, işte yanlış çıkarsa orada böyle bir kötü bir duruma düşmek istemiyorlar gibi. Ama öyle değil. Ben diyorum ki işte mesafeyi koyalım. Olayın evet. olabilme ihtimalini düşünelim.
Olmama ihtimalini düşünelim. Ama bütün şeyleri eklediğimizde ben mesela böyle bir davayı açmadım. Çünkü bu dava bu kadının, yani diyelim ki bu kadın deli, kendisi olduğu için söylüyorum. Hı Şimdi hı. deli bir kadının e, ortaya attığı iddiayı legalleştiriyor. Legit bir hale Evet, getiriyor. evet, Yani evet. şimdi ben niye gideceğim de Amerikan mahkemesinde bunun için şey yapacağım, hesap vereceğim, Fransız bir kişi olarak söyle. Yani kendim için değil sonuçta. Başvuracağım. Evet, Yani evet. bizim Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. aramasını Fransız falan demesinler. Yani Macronlar için konuşuyoruz. Yani neden böyle bir şeye girsin? Ee, Yani çok stratejik bir yanlış. Bu komplo yani gerçek olursa güzel olacak gibi geliyor bana. Biz de üzerine Biraz konuşuruz. eğleniriz yani. Peki diğer konuya geçelim mi? Diğer başlığımız Trump'ın deyişiyle zamdani konusu. New York City Belediye Başkanlığı bambaşka sanki Amerikan siyasetiyle ilgili de yeni sinyallerin, yeni bir yönün işareti gibi geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi bu çok enteresan bir durum. New York gibi bir şehrin belediye başkanı. Aslında biz bunu Londra'da gördük. Oranın da işte Hı hı. e, Hindistanlı bir belediye başkanı oldu diye hatırlıyorum. Hatta halen de görevde sanıyorum. E, Bu olay enteresan. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu sizin yanında sanıyorum konuşmadık gibi geliyor. Bir olayın gerisine dönelim. Bu rakamlar önemli. Hı Vereceğim hı. rakamlar. Şimdi burada bir ön seçim var. Şimdi diyelim ki bir Demokrat Partisiniz, bir Cumhuriyetçisiniz. Şimdi Demokratların ön seçimi var. Kendi adaylarını belirleyecekler. Şimdi New York tarafını da söyleyeceğim. Bir de ben size Delaware'in valilik seçimleriyle ilgili rakamlar vereyim. Şimdi aklımda olan rakamlar bunlar. Şimdi New Hı hı. York'taki e, ön seçimlerde sandığa gitme oranı %22. E, Hı. Bu adam bunu %40'a çıkartmış. Yani %22 neden önemli? Çünkü kimse gitmiyor zaten bu Evet. adayları belirlemek için. Şimdi eğer bir yer Cumhuriyetçi ya da Demokratsa ön seçimi aldığınız zaman o seçimi kazanıyorsunuz otomatik olarak. Şimdi e, siz burada ön seçimde çalıştınız, %22'yi %40'a çıkartmışsınız ve Evet. karşınızdaki kişiler de çok güzel alternatifler değil. Bir tanesi eski vali, New York'un valisi, bir tanesi biraz freak görünümlü bir adam. Ve şimdi bir tane de genç bir adam var. Yani on the surface diyoruz, yani kağıt üzerinde güzel gözüküyor. Yani adama oy vermek. Burada ama burada bir tabii ki bir şey var. Başarı hikayesi var. O başarı hikayesi adamın seçilmesi değil. Adamın %22, %40'a çıkartması. Şimdi ben bu Evet. başka örnekte bu söylediğimi biraz detaylandırmak isterim. Şimdi Delaware'de biz daha önce işte ön seçimlerde %30, %33 bandında olan e, seçime işte sandığa gitme oranı bizim en son ön seçimde %22'ye düştü yine. Hı. Yani orada da tam tersi bir durum oldu. Ben Evet. orada öbür adayı destekliyordum. Yani valilik seçimlerinde Demokratların öbür adayını destekliyordum. Bethany Hollow'u. Ve orada bir hani bazen bu Türkiye'de de oluyor ya, bir diyelim ki muhafazakar bir e, oy kullanacak bir kişi eğer partisiyle problem yaşıyorsa öbür partiye oy vermiyor ama tepkisini sandığa gitmeyerek gösteriyor. Gitmeyerek. Evet, evet. Ondan sonra bizim Çok yaşıyoruz. Delaware'de böyle bir durum oldu. Ama yine rakamlara bakın, yani %22 ile biz şimdi bir valimiz var. Yani burada Evet. zaten valinin demokrat olacağı belli. New York'ta da biraz tam tersi durum. Yine avantaj bu ön seçimden kaynaklanıyor. Yani büyük bir başarı o açıdan. Ama şimdi bu adam üzerinde bir sürü şeyler var, senaryolar var. Hı. Şimdi önce işte Müslüman diyorlar. Sonra işte Afrikalı diyorlar. Adam da bunların hepsini kabul ediyor bu arada. İşte bir gün Müslüman olabiliyor, bir gün Hindistanlı oluyor, bir gün Afrikalı oluyor, işte bir gün rap şarkıcısı oluyor. Ondan sonra yani şey var, başka bir isimde kaseti falan var. Ha. Ondan sonra bu işten para kazanıyor yani daha öncesinde. Rapçi yani. Yani bunu yayını verirken hani upload edeceğiz ya tekrar. Belki koyarız rap söylediği Müziğe müzik koyarız, evet. Şimdi
Buradaki bence hani genel olarak kaçırılan bir durum var. Burada aslında hani bu küçük rakamlar var ya, seçilmeyi etkileyen küçük rakamlar. Onu Hı. bir şey yapalım, park edelim bir yere. Şimdi şöyle Evet, bir durum var. Şimdi siz inşallah New York'a gelirseniz buranın hani herkes Türkiye'de şey yapıyor ya, işte pahalılıktan bahsediyor. Bir de bu yurt dışından Türkiye'yi değerlendirenleri hep böyle bir şey yapıyorlar. Üzerimize saldırı halindeler. Yok işte gelin de yaşayın o zaman falan diye. evet. Ben hani o gurbetçilerden de değilim zaten. Yani şey, tabii herkesin sebebi vardır ama ben o açıdan bakmıyorum. Ben hani yani bu işin rakamları bilen, rakamları analiz Evet, evet. edebilen bir kişi olarak olaya baktığımda bizim burası çok pahalı. Yani Delaware ile New York aynı değil. Onu demek istiyorum. Şimdi Hı. e, bir oda bir salon bir dairenin 4 ile 4.600 dolar arası olan kirasının olduğu bir yerden bahsediyoruz. E, Mesela arabanızı bir gece overnight bir yere bırakıyorsunuz. İşte 85 dolar falan ücreti. Ondan sonra yani New Yorklular için de pahalı bir yer. Hani Türkiye'de biz pahalı derken Türkiye için pahalı demiyoruz. Yani burası için de pahalı. Mesela aynı şey mesela burada 15 dolar Delaware'de. Ama New York'a gidiyorsunuz. New York böyle pahalı bir yer. Evet. Evler pahalı, arabalar pahalı, park yerleri pahalı, her şey pahalı. Şimdi ben New York'ta bir 10 sene yakın bir kondominiumum vardı. 2016 senesine kadar da gidiyordum oraya. E, Şimdi olay öyle bir hal almış ki New York'ta belediye çalışmıyor. E, Yani evsiz sayısı çok fazla. Yani her köşede birileri yatıyor. Bu Evet, evet. buhar çıkıyor ya yerin altından, işte o metronun falan geçti. Oralarda binlerce insan sokaklarda. Ondan sonra bir de yani şöyle bir kötü bir örnek vereyim, yani özür dilerim yani şimdi de, ama Estağfurullah. benim köpeğim Buddy, biz buradan gidince bize biraz böyle köylü muamelesi yapıyorlar. Şeyiz yani, işte Delaware'den New York'a gidiyoruz ya. Yani plakanızı falan görünce size böyle şey, biraz böyle yani taşralı muamelesi yapıyorlar, köylü demiyorum da. Evet. Şimdi bizim body alışkın değil, tamam mı? Öyle adamları yerde falan filan görmeye. Gidiyor işte koklamaya falan çalışıyor. Ben böyle tamamen yani freak out vaziyette, işte hayır oğlum yapma oğlum falan. Yani yürüyemiyoruz şeyden, hani e, birine bakıp Anlıyorum. yürüyemiyoruz. Evet. Sonra bu şu an çok daha kötü bir durumda. Yani Öyle mi? yemin Daha ediyorum da. ya, şu büyüklükte fareler var. Ay. Yani başka bir tane daha kötü bir örnek vereyim size. Şimdi e, yeğenlerimden bir tanesi benle beraber Marmara Oteli'nde kalıyoruz orada. 2017 herhalde en son zamanlardan bir tanesi. Bu hani şey, kutuda içecekler var ya, işte Evet, evet. o büyüklükte bir içecek. Şimdi 17. kattayız. Ben şeyde balkonda oturuyoruz, otelin balkonunda. Yere koydum. Şimdi böyle yer şey, böyle tam stable değil, sallanıyor gibi falan. Allah Allah dedim, acaba deprem mi oluyor falan. Abi bakın şu büyüklükte cockroach, yani şey, hamam böceği. Yani o dışarıdan tırmanıp geliyor. O gün uyumadım zaten ben orada. Yani şey, uyuyamadım, uyudum da. Yani şimdi böyle bir yer fakirliğin de olduğu bir yer. Yani aslında şeyden bir Evet. tanesi, yani politik açıdan baktığımızda burada zaten belki de Cumhuriyetçilerin kaçırdığı nokta burası. Yani şu an insanlar çok fakirleşmiş durumdalar New York'ta. Ve dolayısıyla o insanlar %22'den %40'a çıkarttılar ön seçimdeki sandığa gitme oranını. Dolayısıyla Mamdani gibi bir kişi de bir profilde New York'a belediye başkanı oldu. Yani o şeyleri, yani e, o durumdaki insanları o duruma getirdikten sonra insanların seçimini sorgulamak biraz e, Hmm. abesle iştigal mi? Öyle bir şey var değil mi hala? Şimdi o zaman bir yandan hem New York'la ilgili tabloyu ortaya koydun. Şimdi oraya gelmesi ayrı bir konu. Hı hı. Ardından da seçimlerini dedin sorgulamak abesle iştigal. Bir yandan da tabii diğer açıdan baktığımızda şimdi göç Amerika için sonuçta neden tartışılıyor, neden işte konuşuluyor? Göçmen kökenli bir adayın New York City gibi bir yere belediye başkanlığı yapması bu onun politikalarının o şehirde uygulanabilirliğine ilişkin sana neler düşündürüyor? Yani yani şimdi göçmen birinin bu şöyle önemli. Şimdi e, İdeolojik açıdan elbette. tabii yani şey olarak, yani
hani biraz daha empati açısından bakalım. Şimdi diyelim ki e, Ankara'nın yeni belediye başkanının şimdi bizim de Türkiye mesela işte okullarda çok ileri, şimdi üniversitelerde bir sürü yabancı öğrenci var. Onlar eğitim görüyorlar. Eğitim Hı gördükten hı. sonra bazıları gidiyor, bazıları gitmiyor. Misafirimiz. Bizimki yatıyor, ben şimdi hiç buna ses yapmıyorum. Adını bile söylemeyeyim. Ağladı da çok, o yüzden aldım kucağıma. Yok yok, çok güzel gözüküyor görüntü. Şeyde biz, yani şimdi ismini söylersem kalkacak. Bu da hemen şu. Ha, evet evet. Orada da arkadaşı uyuyor. Şimdi e, şöyle bir durum var. Şimdi düşünün, şimdi Ankara'nın belediye başkanının Somalili bir öğrenci olduğunu düşünelim. Hı Türkiye'de hı. kalmış. 15 senedir falan da Türkiye'de diyelim. Öyle biri seçiliyor. E, Yani Evet. olayı anlayabilir misin? Bu güzel bir şey açısından. Evet tabii. Biraz da ileride bir şey. Yani böyle birinin belediye başkanlığına aday olabilmesi, onu kazanması, işte insanları sandığa götürmesi, e, bunlar, ben olumlu görüyorum bunu. Hani adamı destekleyip desteklemem anlamında değil. O başka bir şey O elbette başka tabii. bir şey, ama böyle bir fırsatın olması, yani ben de burada zaten bir göçmenim, yani ben burada doğmadım. Tabii. 27 senedir buradayız ama ben burada doğmadım ve burada herhangi bir şey hissetmeden, hani e, ikinci vatandaş gibi, ikinci sınıf vatandaş gibi falan olmadan bir yaşam sürüyoruz. Yani ben işte yayınları yapıyorum, işte ne bileyim, işte e, bir sürü yerde yani işin dışında yaptığımız çalışmalar var ama kimse bana demiyor ki ya sen Türkiye'den gelmişsin, senin işte background'ın şöyle böyle, sen olursun olamazsın diyemiyor da. Evet tabii ki. Tabii ki. Şimdi burada böyle bir adayın seçilmesi önemli, ama bu insanların bu adayı seçmesinin sebebi, yine tekrar dediğim gibi, orası önemli. Bir de bu şey oldu, böyle bazı, yani aslında Şii kökenli biri. Ben geçen bir yayında söyledim, bana kızdılar. Ben yine söyleyeceğim, çünkü kızdıkları için kızılan şey yapmak hoşuma gidiyor. Şimdi e, bizim hani Sunni Şii ayrılığını düşünün. Yani dedim ki, yani bir Sunni Müslüman için, yani Şii ile Katolik arasında çok bir fark yok dedim. Ondan sonra onda kızdılar biraz. Yine kızsınlar. Ama şöyle, yani ben öyle hatırlıyorum. Yani şimdi bu hani Müslüman dediğimiz zaman o açıdan bakılınca, yani bizim hani Türkiye'deki Sünni Müslümanlar gibi falan değil. Ya da işte Müslüman dünyasındaki Sünni Müslümanlar gibi değil. Hatta onlar böyle bir adaya karşı bile çıkabilirler. Ben kendi açımdan söylemiyorum. Evet Bu, evet. hani geçen ben işte şey dedim, işte bu Müslümanlığa mal edilmesi, o da zaten çok hoşuna da gitmiyor. Hani bunu işte Müslüman bir aday işte şöyledir böyledir değil. Yani yaşantısı da öyle değil. İbadeti de öyle değil. Yani şu ana kadar bildiğimiz gayet yani Amerika'ya asimile olmuş, e, demokrat, sosyalist tarafta, biraz daha da uç tarafta. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi şeyden, hani Trump'ı övmeden gitmeyelim diye. E, Ya Ya ne yapayım, yani mutlaka bilmiyorum yani. yapalım. Yani ya ben bu olaylara çok objektif bakıyorum, rasyonel bakıyorum, ama adam yani öyle şeyler yapıyor ki. Şimdi bu adamla ilgili çok kötü şeyler söyledi seçimden önce. Hı hı. O yüzden hani bu Zamdaniye oradan diyoruz ya. Zamdaniye Evet. yani yaratıcı bir şey. E, Şimdi şöyle bir durum oldu. E, Yani bu Mamdani de Trump'la ilgili çok iyi şeyler söylemedi, ama bu hafta gördük ki Trump'ın yanında Beyaz Saray'da eli bu şekilde, Evet. el pençe devam mı? O şekilde yanında poz veriyor Trump'ın ve işte Beyaz Saray'ı ziyaret ediyor. Trump yani böyle bir hatta şöyle de yapıyor, bir öz eleştiri de yapıyor. E, Daha çok genç, değişecek, yani ben de değiştim diyor, yani zaman içerisinde. Yani 2016'daki başkanlığıyla 2024'teki başkanlığını ayırıyor. Dolayısıyla e, yani enteresan da şeyler oluyor. E, Evet. O açıdan, yani şey demedi, yani işte bu adam işte biraz sosyalist demokrat bir adam, Beyaz Saray'a sokmayacağım demedi. Hemen aldı yanında bir de böyle çok rahat falan, yani Evet. olaya hakim, konuya hakim, odaya hakim bir Trump var. Yani o yüzden hani bunu söylemek de bir şekilde, yani en azından ben söylerim yani diye düşünüyorum. Yine Evet. Trump'ı övmüş olduk yani. Söylerim. Onu yapmadan geçemeyiz biliyorsun seninle olan yayınla.
Şimdi tabii Türkiye açısından da bu seçimin bir karşılığı olur mu sence? Var mı? Nasıl bakarsın? Ya da Türkiye'nin açısından nasıl değerlendiriliyor sence? Ya şimdi burada bu hani background olan bir kişinin olması Türkiye için iyi olur mu, olmaz mı? Tam emin değilim. Yani çünkü ya bu biraz politik olaylar bazen hani öngöremiyoruz. Evet, Mesela evet. daha önceki belediye başkanı e, yani zenci bir adam. Ondan sonra ve şey bizim bu büyükelçiliğin konsolosluğun yapılmasında falan çok katkısı oldu. Hatta adını işte bir şeye karıştırmaya çalıştırdılar, şudur budur. Ondan sonra yani hani ondan beklemeyeceğimiz bir şey oldu ama ondan sonra adam işte geçen hafta işte İsrail'e gitti, ben size hizmet ettim falan dedi. Ondan sonra aynı adam. Yani tam böyle hani öngörülemeyecek şeyler oluyor. O yüzden bu kişi mesela bize nasıl, yani şöyle bir şey de var, onu da unutmayalım. Geçen yine söylemiştim bunu sanıyorum. Soros ailesine çok yakın. Soroslar bunu destekliyor. Şimdi bizim hani Türkiye'deki şu anki e, duruma baktığımızda Soros tarafından açıkça desteklenen birinin de bize Türkiye için pek faydalı olur mu? Hmm, emin değiliz. Amerika'nın kendi içinde baktığımızda bu durum, bu seçim genç liderlerin önünü açan bir unsur oluşturur mu sence? Oluşturur. Çünkü şöyle bu hafta bir enteresan bir olay oldu. Hatırlarsınız. X Twitter'da artık kimin nereden bağlandığını görebiliyoruz. Aslında onu Evet. biraz konuşalım. Yani düşünmedik ama yani bu yayın Aa, için. evet, hiç düşünmedik onu. Sonra Hiç. yani isterseniz sonrasında da açabiliriz. Evet, olur. Ben yapmak istemiştim. Buradaki siyasetçilerle bir işte hani bir şeyin kanunlaşması için işte bir siyasetçinin tasarıyı sponsor etmesi lazım. Ben Sarah McBride'la Lisa Rochester'la bu konuyu özellikle üstünde durmalarını, hatta yani bu tasarıyı hazırladım şey olarak. Yani daha önce hazırladığımdan değil ama şimdi AI yardımıyla hazırlayabiliyoruz ya. Yani bunun hani bir şey base olsun onlar için diye. Oradaki olay şuydu. Ben Kemal Erkan olarak benim bir tane X hesabım olsun. O Hı X hı. hesabımda benim olduğunu herkes bilsin. Evet. Yani bu mesela Türkiye'de şey için işte Türk kimlik numarası mı? Ona bağlarsınız Evet, Türkiye. TC kimlik numarası. Hı Burada hı. da işte bizim Social Security number'ımız var. Bir kişinin birden fazla Twitter hesabı, Facebook hesabı, Instagram hesabı olmasın. Çünkü onu söylememin sebebi de şuydu. Bu seçimlerde şey gördük artık biz, yani sosyal medya kullanılarak e, istediğin, hani az önce şey demiştik ya, bu kişiler sadece başlıkları okuyor, oradan hüküm veriyorlar. Şimdi sosyal Evet. medyada adam bir giriyor, işte diyor ki işte öldürülen adam için işte Afgan göçmen diyor. Değil, ama onu okuyanların %97'si onun öyle olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Ama eğer biz bunu belirlersek, yani kimin kim olduğunu, e, benim dediğim belki biraz daha bu olayın üstüydü ama şimdi bu hafta Elon Musk e, herkesin location'ını, nasıl bağlandıklarını, nereden bağlandıklarını açtı ve burada bir Evet. sürü de hesapların başka başka ülkelerden e, ya işte bunlara bot hesaplar diyoruz ya, onları gördük. Ve o çok enteresan gelmedi mi size de? Çok inanılmaz ama burada şimdi medyadan bahsetme konusunda da biraz şey davranacağım ama biraz önce konuştuğumuz yere gelecek yine konu. Türkiye açısından bu konu çok konuşulamayan konulardan biri oldu. Sosyal medya dışında çok yansımadı, yansıtılmadı. Yani onu biraz şimdi hani Elon Musk kendi başına yaptı. Belki hani biraz sürpriz oldu herkese. Yani Evet. ben mesela bilmiyordum. Yani hani bir açıklama yapılmadı. Sabah bir kalktık. Aa, Evet. bir şey varmış işte. Bilgi verilmeden olması da ilginç. Değil mi? Yani kullanıcıya bu konuyla ilgili bilgi Ben verilmez. acayip heyecanlandım. Çünkü dedim ki herhalde birileri beni dinliyor sonunda falan. Çünkü o söylediğim e, kanun tasarısı için iyi bir adım. Hı hı, hı Çünkü hı. artık mesela geçen işte bu haftaki şeylere, postlarına bakıyorum kişilerden. Adam şeyden, yani Nijerya'dan. Adam Hindistan'dan ama hesabına bakıyorum Amerikan hesabı gibi gözüküyor. Sallıyor istediği gibi çünkü burada değil.
Ondan Tabii. sonra şimdi onlar ortaya çıkınca böyle bir herkes hani kral çıplak pozisyonda kaldılar. Evet. Yani herkes gördü falan, yani gördüğü gibi herkes biliyor falan. Şimdi birden sanıyorum şey de oldu. Siz de görüyor musunuz onu, senin Twitter'a girdiğinde artık o bot haberleri görmüyorum eskisi kadar doğru. Evet. Değil mi? Evet. O da onda da etkili oldu. Ben makul bir şey yaptı ama bunu birden niye yaptı ve haber vermedi Ya kullanıcıya tabii. iyi bir adım, iyi bir adım ve bence o hani sorunuza bağlayacağım bunu. Soruya bağlayacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi e, demek ki hani bu Mamdani için sosyal medyayı çok iyi kullanıldı. Ondan Ha, çok iyi kullanırken şunu demek istiyoruz. Aslında çok iyi kullanırken doğru ya da dürüst kullandı demiyoruz. Çok iyi kullandı diyoruz. evet. Doğru ve dürüstlüğü niye ayırıyoruz? Çünkü işte bir YouTube çiftliği diyoruz onlara ya da işte sosyal medya çiftliği diyoruz. Bir yerde mesela adamın 3000 tane hesabı kontrol edebiliyor. Hindistan'da bir köy tamamen işte bir hesaba çalışıyor. Ondan sonra bir haber alınıyor. Aynen copy paste, copy paste, copy paste. Ondan sonra bir bakmışsınız. Herkes o haberi görüyor. Şimdi onları kullandı bence bu adam çok iyi bir şekilde. Hmm. İşte TikTok çok iyi şekilde kullanıldı. Twitter çok iyi şekilde kullanıldı. Instagram çok iyi şekilde. Dolayısıyla genç, hani dediniz ya, gençler Evet, evet. nasıl olacak, genç adaylar. Genç adaylar, ben bir şey bulayım mı hemen çok hızlı bir şekilde, yani bir ekran paylaşımı yapacağım. E, Tabii, tabii. Çünkü adayları görme açısından, hani bu adayları şey dedik ya, işte bunlar e, e, hemen burada neden ben bağlı değilmişim, hemen şey yapayım, yani bu New York'taki opsiyonlara bir bakalım beraber. Ondan sonra şurada giriyoruz. E, Ben başka bir hesapta, bakın mesela benim başka bir hesapta girmişim şu an. Fake hesap. Aa. Yok, bir kullandığımız bir firma var, Roboport diye. Onun altındayım şu an. Ondan sonra şimdi sizinle olan var. Şurası var. Okey. Ee, okey. Şimdi buldum. Hemen paylaşıyorum. Şimdi şuraya bir bakın. Tamam. Hiç benle konuşmadığınızı düşünün. Tamam. Bir dakikalığına. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet, evet, görüyorum şimdi. Şimdi Aa, evet. bu bizim Zamdani. Ondan sonra bu adam eski vali. 12 tane sexual harassment davası var valilik döneminde. Ondan sonra bu da yani bilemiyorum artık, buna bir isimsiz bulun. Şeydir işte bir aday. Şimdi buradan kimi seçecek seçmen? Evet, tabii, tabii, Yani, tabii. Çok net cevap. Evet, değil mi? haklısın. Şimdi bu ben de bunu kendi yayınımda bu şekilde kabul etmiştim. O yüzden bunu kullandık. Yani bu, yani olay, yani burada böyle bir, Evet, yani şimdi bunu siz sosyal medyayla, bot hesaplarla falan da yüklendiğiniz zaman birden büyük bir şey var. Destek var size. evet. Şu, Dolayısıyla bu konunun önünü açacak bu mesele. Yani evet, sosyal bence bu, medya. bu biraz daha kontrol altına ve kontrol altına da alması lazım. Mesela şu an biz yayın yapıyoruz. İkimizin de ismi burada ve biz bu söylediğimiz şeylerden sorumluyuz. İşte, ama Tabii, şöyle düşünün. Şimdi biz klavyenin arkasına geçiyoruz. İstediğimiz kötülüğü yapabiliyoruz ve tabii. e, öyle bir şey yok yani. Neydi Evet. o? Olmamalı. Yani bu çok kontrollü, çok söylediğin gibi, başta söylediğin gibi aslında çok iyi bir adım attı ama zamanlaması ve neden böyle bilgi vermeden Tabii yaptı insanlar acaba biraz? hazırlıksız yakalandılar. Zaten Evet, onun da biraz şeyini çıkarttılar, yani böyle şey yaptılar, mesela insanlar hemen AI'dan mesela şey yapıyorlar, o resmi oynuyorlar. İşte birinin işte başka bir yerden girildiğini falan gösteriyor falan. Ama hemen Grok'a sorduğunuz zaman onun yanlış resim olduğunu ya da üzerinde oynanmış resim olduğunu hemen söylüyor. Ve onu da yapmışlar. Ondan belki tam bunun için hazırlıksız yakalansınlar diye yapmış olabilir sevgili Bence Musk. bence çok güzel oldu. Yani ve onun daha bir üstte ve öbür, yani sosyal medya firmalarının da izlemesi gereken bir yol o bence. Yani burada şey de var. Bence bunu şeyde konuşalım, bence bir başka bir yayında. Hı hı. Çocukların korunması açısından A, evet.
Yani Evet. şimdi Çok çok önemli. Kadınlar, çocuklar hepsinin bu korunması dönemde için. şimdi internette çocukların elinde telefon, benim girebildiğim, Kesinlikle. senin girebildiğin, yetişkinlerin girebildiği her şeye çocuklar da girebiliyorlar. Yani bunu Evet. ne kadar hani kontrol altına alırsanız alın, orada çok büyük bir boşluk var ve çocukların korunması için de burada daha dikkatli adımların atılması ve korunmasına yönelik kararlar alınması ve olayların biraz daha sıkılaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Bütün bu değerlendirmeler, Ben teşekkür ederim. bizimle Yani paylaştığın bu böyle bilgiler şey çok gibi oldu. Yani kıymetli. çok ben konuşmam. Bir dahakinde senin birkaç konuların var. Onları YouTube'da başlayalım. Tamam. Onları biraz şekillendirelim. Onların üzerine konuşalım. Konuşalım, konuşalım. Ben de Türkiye'den haberleri vereyim. Tamam. Onu yapalım. Çok sağ Evet. olasın. Katıldığın güzel bir yayın oldu umarım herkes için. E, Umuyorum. e, buradan devam edeceğiz. Bu yayın senin kanalında da sanıyorum pazar ya da pazartesiye olacak. Oradan Aha. paylaşırsın. Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye. Herkese çok sevgiler Türkiye'den. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum Bye Kemal. Sağ bye. olasın. Bye.